Bir şey söyleyeceğim. MMA yapmak isteyip de kulübe gelmeyen insanlar neler kaçırdığınızı birazcık size göstermek istedim açıkçası. Bak bak nasıl giriyor ortaya. Hadi hadi bak yorum. Şey mi yapacaksın? Triangle mi yapacaksın? Ya cevaplayacaksınız soruyu ya da yumruk yiyeceksiniz. Oh, kolum çıktı amık. Alo. Bu niye full gösteriyor ya? Selamünaleyküm. Arkadaşlar yanımda güreşin babası, atamız, takedown ustası Arif var bugün. Bana Viking diyorlar. Aslen ben de Buket gibi Trabzonluyum bu arada. Hemşeriyiz onunla. Zaten Trabzon'dan çıkıp dövüş sporlarıyla ilgilenmeyen kimse yok galiba. Buket de bugün sparring yapıyordu işte onu izliyordum ben de. Şimdi bizim salona geçiyoruz. Şöyle ben Buket'i izledim. Buket daha 3-4 aylık ama abi çok istekli, çok hırslı böyle. Yani bayağı başarılı buldum kendisini. Eyvallah. Bir dudağı patladı ama. Dudağım patladı arkadaşlar. Bir de siz karşı tarafı görün. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela izliyoruz, ediyoruz ama o sarsılmayı mesela görüyoruz ya izlerken. Onu yaşamak bambaşka ya. Hoş bir şey bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Şey ama şöyle bir kötü bir yanı var. Sarsıldığınız zaman acı hissediyorsunuz. Mesela bayıldığınız zaman hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bayılmak daha güzel bir şey. Ama sarsılıp düşmüyorsanız o acıyı hissediyorsunuz. O kötü bir şey. İyi misin? İyiyim. Orada tekrar gözlerinizi açıp tekrar hani bilincinizi toparlamak biraz sıkıntı oluyor. Buket çok eğlenceli bir insan. Ya sen de öylesin kral. Ben normalde sıkıcı bir insanımdır. Hayır ben Arif'i tanıdığıma çok mutluyum gerçekten. Öyle mi? Evet. Bütün gün böyle dövüş konuşuyoruz ve ben bunu mesela herkese yapamıyorum. Biliyorsunuz herkes dövüş sevmiyor yani. Tabii canım ya. Geçen mesela kafeye oturduk, tamam mı? Arif'le şey diyoruz böyle, konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Burada kaç kişiyi döveriz acaba ya falan. Yani bunlar size zevkli gelmeyebilir ama mesela ben şu an düşünüyorum. Acaba hani kaç araba dövebilirim şu an mesela onu düşünüyorum. Şöyle trafikte bir kavga çıksa kaç arabayı atarım falan. Bence şunu alırız bu arada. Şu Mercedes'i alabiliriz ama silah çekebilir. Bu arada Arif 2 yerde çalışıyor. Bir Pirana Gym'de çalışıyor, MMA hocası. Antrenör. Hem antrenörüm hem de dövüşüyorum ama sakatlığım oldu. Talihsiz bir şekilde. O yüzden şu an dövüşemiyorum. Geri gelecek ya reis. Hani dövüş yaparken sen de belki yaşıyorsundur böyle hani antrenman yaptığın zamanki o huzur, mutluluk böyle terapi oluyor ya sende hani ondan şu anda yoksunum ben maalesef. Olsun be. En azından bir sürü canavar yetiştiriyorsun. Şimdi onları görmeye gideceğiz. Şimdi o canavarları göreceğiz birazdan. Arif'i rezil edeceğim biraz. Az önce yere attı abi çöpü. Yavaş yürüyemiyorum hızlı bir şekilde yavaş yürü aynen. Salonun arka tarafındayız. Birazdan giriş yapacağız. Heyecan var mı? Hı -hı. Bende de var. Vallahi heyecanlıyım. Her zaman evim gibi olan yere girerken bile heyecanlanıyorum. Şu taraftan, bu taraftan. Aynen. Yolu biliyormuş gibi gidiyorum ya ben de. Hava soğuk. Sen üşümüyor musun böyle? Yok ya. Kral ya adam ısındı tabii. Sparring attı herif. Herif diyorum. Çünkü çoğu erkekten daha şaklı. O yüzden. Yemin ediyorum bu arada bu konuda ciddiyim. Estağfurullah kardeşim. Buraya daha önce geldi zaten. Evet. Geldik. Şimdi sinir bozan inişim benim. Bunu yapma sebebim yük bindirmemek çünkü tekrar kopmaması için zaten ben dizlik takıyorum ya. Buradan hemen geçelim. Arif Çakır, bitches. Ortamın güzelliği. Adamı düşürdün ya, adamın bekinde kal. Hani atıp şey yapma, bunda tuş etmek diye bir şey yok güreşteki gibi. Ya bunda amacı pozisyonu kocaman atası. Ne haber Ege? Kameraya poz ver. Kral takımına bayıldım bu arada. Favori dövüşün ki. Türkolor. İdolü Conor McGregor. Maalesef ben değilim. Onun için ayrı s***yorum bunu. Başladı. Zaten güreşçi. Çok çabuk kavrar. Yeni kendisi. O da güreşçi. Greco-Roman stil yapıyorlar. Bizim güreşte de bu arada stiller var.
Greco-Roman stil, serbest stil var. Greco-Roman stilde bel altı hamle yok. Yani bel altından tutuş yapamıyorsunuz. Sadece bel üstü. Biraz daha kuvvet gerektiren bir spor. Serbest stil zaten adı üstünde serbest. Bacağa dalış, topağa dalış, her şey serbest. Yani biraz daha serbest stilde her taraftan hamle yapabiliyorum. Öyle bir şey. Arkadaş Greco-Roman'dan gelme. Genelde MMA'de de serbestçiler daha avantajlı. Çünkü her şey serbest olduğu için. Bacağa dalışlar, single leg'ler. Neymiş? Güreş yetmiyormuş. Aynen. Şu an arkadaşlar bunlar serbest çalışıyor. Daha antrenman başlamadı. Ama var ya antrenmanda hakkını vermesen s**eceğim bedalarını. Şu an kendilerini yoruyorlar ya. Üstüne yürü, üstüne yürü! Bağla, bağla, bağla. Aferin oğlum, aferin. İşte abi. Sağlam bir güreşçi kendinden ağır bir adamı da domine edebiliyor böyle. Yer baskısı daha iyi. Fazla iyi bu arada. Baygınlık geçireceğim şimdi. Bu arada üçünün de adı Ege. Ege. Gerçekten mi? Ay, mesela Üçünüz de bak Ege şimdi. misiniz? Ege gel. Üçü birden yap. Kaç yaşındasın sen? 12 abla. Ne kadar oldu başlayalı? Başta 2 gün oldu da daha önceden de yapıyordum. MMA, kickbox, boks hepsini. Az önce dalış yaptın gördün mü? Vur. Hemen gir içeri. Aferin. Bak burada arm triangle'dasın tamam mı? Buradan bitmiyor değil mi? Buradan bitmezse eğer şu bileği alıyorsun. Bak buradan. Dirseğini açarak tepettiriyorsun. Anladın mı? Hazır ol. Bayrağı selam. Hocaya selam. Haydi koşun. Küçük askerlerin nasıl gururlu bakıyor bak. Bize hemen şeyi anlat. Neyi anlatayım? Yaşadığın en garip olayın maçta. Şeyde AGP finalinde İslam Magomadov, İslam abi. Onunla olan muhabbetim geliyor aklıma. Maç içinde konuşuyorduk falan böyle. Saçım uzun benim, onun ağzına giriyordu. Oğlum şu saçları kes diyordu bana. Garip bir muhabbet olmuştu. Maçtayız da final maçı. Ayakta konuşuyoruz. Benim daha önceki hocamı tanıyordu falan. Ya maç içinde güreşiyoruz. Hadi ya diyor, sen de mi Sancaktepe'de güreştin diyor. Hocan kimdi? Serhat Balcı falan. Bir yandan da oynuyoruz ama güreşiyoruz böyle falan. Değişik bir muhabbetti. Arkaya doğru. Burada tamam hadi ben her ne kadar dersi ben de versem tamam kişinin kendisine bağlı bir durum ya. Hani tabii ki de ben de emeğim var ama tabii ki kendi sayesinde yapıyor bunu. O çocukların hakkını yememek lazım yani. Hayır daha teknik, daha başkası yapamıyor. Yapanlardan cidden istekli olduğu için. Bu aslanlara var ya hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Buranın en zıpırı sensin. Bacağını hiç bağlamadı. At oğlum Emir, bacağını at, mantunu at, geç üste çık. Yukarı at, bacağını yukarı at, bu. Gerisi sende, ben de. Bir şey söyleyeceğim. Pirana Jim'in ortamı fazla iyi bu arada. Anaconda Joke göstermiştim. Oha! Bacakları bağlı. Tam sakin. Sakin. At oğlum, niye atmadın? Niye bitiremiyorsun orada mesela? Geçen bunu çok çalıştınız ikiniz. Bağla. Bağla arkadan, ha güzel. Şimdi değil. Hah işte aferin. Hadi geliyor. Az kaldı. Çek kendine, çek. Aferin oğlum. Geliyor. İyice kalçanı gerdir. Gel ayağını tut. Oğlum. Adam ayağa kalkıyor. Ne yapacaksın? Ayağını tutacaksın. Ya düşecek ya da gücünü alamayacak. Ama geçişin güzeldi. Güzel hazırladın pozisyonu ama devam ediyorsun. Hadi bitmedi. Ben bitirmedim henüz. Maça çıktığı zaman bunu yaşayacaksın. Bu çaresizliği hissetmeni istemiyorum. Ona göre mücadele edeceksin burada. Burada mücadele edersen maçta böyle sanki antrenman yapıyormuş gibi gelir sana. Aferin işte ama bak veriyorsun. Silkele. Öne doğru silkele. Devam. Boyun altını vermiyorsun. Bak çıkıyordun az kaldı ama yanlış pozisyonda kaldın. Aynen. Sırtını yere vermeye çalış. Hayır. Stop. Allah'ım. İstiyorum. Hadi yap bakayım. Burada her an her şey olabilir. Biz devam ediyoruz. Neydi lan ismini unuttum. İsmini unuttum. Çocuğun ismini mi? Dong'un ismi. Dong. Neydi lan ben? Konuş artık. O sırada benim yüzsüzlük hiçbir şey yapmayarak. Sen helal olsun sana. O çok kolay pes etmiyor. Koltuk altına gir. Ceniz elini koltuk altına sok. Kafanı çıkar. Yavaş bak adamı üstüne aldın işte bak bunu diyorum ben sana bak. Orada bir kere kalıyorsun. Orada çok takılıyorsun artık. Aynen bak yere düştükten sonra artık adam üstünde baskıyı kuruyorsa sana fiziksel olarak vuruşla gösteriyorsa Allah kahretmesin.
Tam da MMA kulübünün ne kadar güzel olduğunu söyledim. Bu arada burnum kızarmış. Aynen. Dayak yedim bugün çünkü biraz. Dayak yedi ama attıklarını söylemiyor, mütevazı davranıyor bence. Haydi daha düzgün. Aferin, işte bu. İşte bak, yersin böyle. Sakin, sakin, çok sakin. Bak, sinirlendiğini hissedebiliyorum, hırslandığını hissedebiliyorum. Gereksiz şey yapma. İyi misiniz? Adam orada ölüyor. Bak, kontrollü yapın dedim bak, dikkat etmiyorsunuz hiç. Zıpır iyi misin? İyisin. Bir şey yok. Parmağı çık. Tam. Git taktır çabuk. Muhabbete bak. Gidip parmağını taktıracak şimdi. Muay Thai Türkiye şampiyonu. İlk defa kamera. Teşekkür ederim. 14 yaşındayım. İsmim Mehmet, soyadım Mehter. Orduluyum. Lakabım Memati. Vallahi benim izlediğim kadarıyla bayağı iyi. Yani. Özellikle tekmelerine çok dikkat ettim. Muay Thai'ciyim ama normalde. İki tane kemerim var abla. Profesyonel organizasyonu var. İki tane Türkiye şampiyonluğum var. Bir tanesini kazanırsam dünyaya gideceğim, Dubai'ye. Sana inanıyoruz. Yapıp arkasına geçmeye çalış. Bacağına girme bak. Beline sarılmanı istiyorum. Belden alıp arka bekine geçmeni istiyorum. Hadi devam. Yanımda 24 Mayıs'ta çok yakın bir tarihte maça çıkacak biri var şu an. Ben Kerem Ali Vahap, 26 yaşındayım. Evet, avukatım. MMA sporuyla yakından ilgilenen birisiyim. Normal şartlarda amatör olarak dövüşüyorum. Ancak profesyonel maçım da var. Ve ikinci profesyonel maçımı 24 Mayıs'ta Vendetta Fight Night etkinliğinde Ankara'da gerçekleştireceğim. Kerem Ali de bizi o gün mutlu edecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah kazanan. Evet. Bir şey söyleyeceğim de zaten antrenmandan bile belli bu arada ne kadar iyi oldu. Adamı kimse indiremedi ya. Yok yani uğraştılar. Ya şöyle, ben biraz daha alaylı sayılırım. Hani özellikle grappling branşlarında çok bir teorik bilgim yok. Ancak yapa yapa çok fazla kişiyle hafif ve ağır kilolarda, iyi ve kötü tekniklerde çok fazla kişiyle yaptığım için zamanla bir tecrübe oturdu. Ve adapte oldum. Biraz daha mücadeleci kimliğimle ön plana çıkmaya çalışıyorum. Hani özellikle grappling bazında teknik özelliklerime değil de daha çok gösterdiğim mücadeleyle, dayanıklılığımla ön plana çıkmaya çalışıyorum. Halihazırda aktif olarak çalıştığım için, tam zamanlı olarak avukat olarak çalıştığım için antrenman programım epey bana biraz yoğun geliyor. Ama yine de layıkıyla bir profesyonel sporcuyu aratmayacak şekilde maçıma hazırlanmaya çalışıyorum. Bu arada bu maç benim için sportif bir mücadelenin yanı sıra aynı zamanda yarım kalmış bir hesabın kapanması. İzmir'den bir sporcu. Kendisi maçın başında ben kendisine selam verirken bana uçan diz attı. Ve o dizin sonucunda benim dudağım yarıldı. Maçı da puanla kaybettim. O dizin de etkisiyle tabii ki. Güzel bir maçtı ama yine de öneririm. İşte bu onun rövanşı olacak. Bu bakımdan benim için sadece bir maç değil, yarım kalmış bir hikayenin sonlanması. Tabii ki rakibe karşı hiçbir antipatim yok, düşmanlığım, nefretim yok. Ancak yine de hani bu maçın rövanşının olmasının adil olacağını düşünüyorum ve çok fazla da olumlu dönütler aldım buna ilişkin. Hakkını vermeye çalışacağım. Teşekkür Köşemde ederim. kim olacak? Köşemde Arif hocam olacak. 3 kişi olacağız. Evet, 3 kişi olacaklar. Arif Hoca olacak. Adar en yakın dostum olacak. Bir de Ensar Eyüboğlu olacak. Kardeşimdir kendisi. Çok sağlam bir jiu-jitsucudur. Bu 3 kollarda ilerleyerek rakibimi mağlup etmeyi umuyorum. Tamam beni görüntülü arasanıza gidince. Ben de köşede durayım orada telefonda. Bin üstüne ha. Şimdi çalış. Bizim branşın özellikle toplumun böyle biraz daha entelektüel kesiminde çok kötü bir algısı var. Ve bunda branşın kafes dövüşü olarak anılması da çok Dikkat edin büyük. birbirinize, dikkat. Güzel bak, güzel salto. Kafes dövüşü deyince insanların aklına merdiven altında yapılan illegal dövüşler geliyor. Ancak bu branşın felsefesine bakıldığında farklı branşların birleşimi, önce kendi aralarında yarışmaları, sonra ise her birinin olumlu yönlerinin birlikte uygulanması. Yani derin bir felsefi arka planı olduğunu düşünüyorum ve kendim de bunu vurgulayarak yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden benim gibi biraz daha böyle masa başında meslekleri icra eden kişilerin bu sporu temsil etmesinin epey önemli olduğunu düşünüyorum. Vallahi çok kötü bir algısı var bu arada. Hala ama bence bunu kıracağız ya az kaldı. Yani şöyle mesela yaralandığım zaman gidince hani insanlar beni işte yara bereyle görünce bu sporda ben burnumu kırdım, dudağım yarıldı. Hani hiç kimseye olumlu bir intiba bırakmak mümkün olmuyor. Hani biraz kaba tabirle it kopuk muamelesi yapıldığını kendim gördüm, kendi mesleğimde bile. İşte bunu kırmak için biraz daha toplumu bilinçlendirmemiz ve kendi mesleki veya sosyal kimliklerimizle ön plana çıkmamız lazım bu sporu yaparken. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.
Oyunun şeyi şu, ya cevaplayacaksınız soruyu ya da yumruk yiyeceksiniz. Yani soruya cevap veremezsen ceza olarak ceza var yani. Aynen direkt O ayrı bir Arif kavga var. Hoca'dan yumruk yiyorsunuz. Yani vuruş yapabilirim. Belki bir Ve şey hayır demek yok bu başınıza bir şey arada. gelebilir yani. Seçeceksiniz burada. Hayır demek yok. Cevap veremediğin an biter. Kim başlıyor ilk? Ege başlıyor. Tamam seç. Kart seçeceksin. Seç bir tane. Oku şimdi bunu. Sence Kulüpteki en kötü dövüşçü Memati. Direkt söyledi ya. Hiç kalp kırmak umurumda değil. bilerek yaptı cezayı mı? Ben vurmayayım diye bilerek dedi hemen Memati diye. Yoksa Memati en temiz dövüşçülerden değil mi? Neyse tamam hadi. Kim istiyor? Kerem Ali Next. gelecek. Hadi bakalım. Çekiyorum. Ben görmek istiyorum. Çek bir tane. Dövüş sırasında çıkarttığın en garip sesi çıkart. Yaşandı. Geliyordu. Yaşandı bu. Hadi bakalım. Çek. İnşallah cevap veremez. Ringin ortasına yalandan nakavt ol, oyunculuğun kötüyse yumruk yersin. Kalk lan kalk. Ye yumruk ye. Ben vurayım mı hocam? Vur. Ben vuruyorum. Alfa Gus. Ben ne vuruyorum oğlum? Bu musun? Atışın üstü. Ama abi geçen gibi değil lütfen. Ben vurayım abi ben vurayım. Ben vuruyorum. Seç bakalım. Evet. Çek kamera. Hiçbirine bilerek sakatladım evet. Yerde vurmak normalde yasaktı. Olabilir ama Yerde diz atmak Dürüstlüğüne normalde verelim. yasaktı. Ben de gıcık oldum çünkü çok iyi güreşiyordu o adam. Bilerekten zıplayarak diz kameraya attı. buraya. Sparring yaparken mi oldu? Kameraya odak. Seç bakalım. Sakat olmadığın halde sakatım diyerek antrenman atladığın oldu mu? Oldu. Her türlü yumruk yiyeceksin. Oldu. Lan vuracaktım niye kaçtın? Sana vuracaktım. Ama dürüst. Tamam hadi dürüstüne sayalım. İşte bu en sevdiğim soru geldi. Twerk yapar gibi gölge boks. Abi sen de sor cevaplamak için. Ben de mi cevaplayayım? Evet. Ben yumruk yemem ama. Hiç kulüpte birine kasten sert saldırdım mı? Hepiniz öyle yapıyorum oğlum zaten. Ya öyle değil gıcık olup ya. Evet. Sinirlenip böyle hiçbirinizi şey yaptı. Siz anlatın oğlum. Bayıldım. İlk günümde boynumu suplex attı. Ne yaptı? İlk günümde boynumun üstüne suplex attı. Ya oğlum o kadar gaddar değilim lan. Gerçek yüzünü ifşa alıyoruz Arif'in bugün. Tamam, Sıra kimde? son soru olsun. Bu biraz benzer yazmışım bunu. Ha? Hayır bunu ben yapamam. Sen misin? Tamam al. Kameraya dönüp ben kendime yetemiyorum diyerek orangutan taklidi yaptı. Ben kendime yetemiyorum. Müthiş ya. Kimsenin hiçbir çekinmesi yok yani. Mükemmel bir ekipsiniz gerçekten. Güzel sorular bize. Ama şöyle düşün, hiç unutulmayacak yüz siz oldunuz. Ya. Arkadaşlar da bakıyor bu deliler ne yapıyor diye. Gidiyoruz. Yoruldunuz mu? Asla durmuyorlar. İnanılmaz eğlendim. Sen eğlendiysen ben de şu an kapanışta da eğlendiğimi belirtmek isterim. Arkadaşlar, MMA yapan çabuk bu salona gelsin.